Ay ışığındaki savaşçı. Gece karanlığı, kara ormanın en ücra köşelerini bile sarmıştı. Yükseklerde, dolunayın gümüş ışığı bulutların arasından süzülürken, ormanın derinliklerinde farklı bir hikaye yazılıyordu. Genç savaşçı Zefira, ağaçların arasında sessizce ilerliyordu. Her adımı hesaplı, her nefesi kontrollüydü. Yılların getirdiği tecrübe, bedenine işlemişti sanki. Zefira'nın hikayesi, 17 yıl önce, aynı ormanın kıyısındaki küçük bir köyde başlamıştı. Köyün adı Lumenvaledi ve halkı, nesiller boyu ay tanrıçası Selenara'ya tapınarak yaşamıştı. Köylüler, her dolunay gecesi, köyün merkezindeki antik taş çemberde toplanır, tanrıçaya şükür duaları sunarlardı. O geceler, köyün üzerinde sanki mistik bir aura belirirdi. Zefira'nın annesi Morvena, köyün şifacısıydı. Bitkilerin, çiçeklerin ve köklerin gizli dilini bilen, yaraları sadece elleriyle değil, ruhuyla da iyileştiren bir kadındı. Babası ise, adı zamanla efsanelere karışan bir avcıydı Dedeus Gümüşok. Dedeus, kara ormanın en tehlikeli yaratıklarını bile avlayabilecek cesarete sahipti. Ancak o, gücünü asla gösteriş için kullanmazdı. Sadece köyünü korumak için avlanırdı. Zefira, küçük yaşlardan itibaren farklıydı. Diğer çocuklar oyun oynarken, o annesiyle ormana gider, bitkileri öğrenirdi. Babasıyla av seferlerine çıkar, iz sürmeyi, ok atmayı, sessizce hareket etmeyi öğrenirdi. Ama asıl farklı olan, dolunay gecelerinde yaşadığı değişimdi. İlk kez 10 yaşındayken fark etmişti. Dolunayın ışığı tenine değdiğinde, içinde garip bir enerji hissetmişti. Gözleri parlamaya başlamış, duyuları keskinleşmiş, gücü 2 katına çıkmıştı. Morvena, kızının bu özel yeteneğini gördüğünde hem korkmuş hem de gururlanmıştı. Çünkü biliyordu ki, bu yetenek hem bir armağan hem de bir lanetti. "Kızım," demişti Morvena o gece, "sen ay tanrıçasının seçilmişlerinden birisin. Ama bu güç, büyük bir sorumluluk getirir. Karanlık güçler, senin gücünü ele geçirmek için gelecekler. Hazırlıklı olmalısın." O günden sonra, Zefira'nın eğitimi yoğunlaşmıştı. Dedeus ona savaş sanatlarını öğretmeye başlamıştı. Kılıç kullanımı, yay çekimi, el ele dövüş. Her dolunay gecesi, babası onu ormanın derinliklerine götürür, orada özel antrenmanlar yaptırırdı. Ay ışığı altında, Zefira'nın yetenekleri zirveye ulaşırdı. Ancak 14. yaş gününde, her şey değişti. O gece, köye saldıran yaratıklar, hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar korkunçtu. Gölge yaratıkları diye anılıyorlardı, karanlığın ta kendisinden doğmuş, ay ışığından nefret eden, insanların ruhlarıyla beslenen varlıklar. Liderileri, Malaçar adında eski bir büyücüydü. Yüzyıllar önce, ay tanrıçasına ihanet ettiği için lanetlenmişti. Şimdi, intikam için geri dönmüştü. O korkunç gecede, Lumenvale neredeyse tamamen yok oldu. Evler yandı, insanlar kaçıştı, çığlıklar ormanı inletti. Dedeus, köyü savunmak için elinden geleni yaptı, ama gölge yaratıkları sayıca çok fazlaydı. Morvena, köyün kadınlarını ve çocuklarını ormanın derinliklerine kaçırmaya çalışırken, kendini feda etti. Zefira, o anı hiç unutmadı. Annesinin son bakışını, babasının son sözlerini. "Kaç, kızım, güneydeki dağlara git, Silverkeep Manastırı'nı bul. Orada, ay tanrıçasının rahibeleri seni koruyacak. Git ve güçlen, bir gün geri dön ve intikamını al." 3 yıl boyunca, Zefira Silverkeep Manastırı'nda kaldı. Baş rahibe Celestia, onu kanatları altına aldı. Celestia, 100 yaşını aşmış, bilge bir kadındı. Ay tanrıçasının gizli öğretilerini bilen, antik dilleri okuyabilen, geçmişi ve geleceği görebilen bir kahineydi. "Çocuğum," demişti Celestia ilk gün, "senin taşıdığın güç, sadece fiziksel değil. Ruhsal bir bağ var seninle ay tanrıçası arasında. Ama bu bağı tam anlamıyla kullanabilmek için, önce kendini tanımalısın. Öfkeni kontrol etmelisin. Acını kabul etmelisin. Ancak o zaman, gerçek gücüne ulaşabilirsin." Manastırda geçen günler, Zefira için hem acılı hem de öğreticiydi. Her sabah, şafak sökmeden önce uyanır, meditasyon yapardı. Sonra, rahibe Lisa ile dövüş antrenmanları başlardı. Lisa, genç görünümüne rağmen, 100 yıllık bir savaşçıydı. Vampir kanı taşıyordu damarlarında, ama ay tanrıçası ona ikinci bir şans vermişti. Şimdi, manastırın koruyucularından biriydi.
Savaş, sadece güç ve hız değildir, derdi Lisa. Stratejidir, zamandır, psikolojidir. Düşmanının ne yapacağını tahmin etmelisin, onun zayıflıklarını bulmalısın. Ve en önemlisi, kendi zayıflıklarını bilmelisin. Öğleden sonraları, rahibe Delia ile büyü dersleri vardı. Delia, doğa büyüsünde ustaydı. Bitkileri büyütebilir, hayvanlarla konuşabilir, rüzgarı çağırabilirdi. Zefira'ya, doğanın enerjisini nasıl kullanacağını öğretti. Her şey birbirine bağlıdır, derdi Delia. Ağaçlar, rüzgar, toprak, su, ay. Hepsi bir bütünün parçaları. Sen bu bağlantıyı hissedebilirsen, doğanın gücü seninle olur. Akşamları ise, Celestia ile felsefe ve tarih dersleri yaparlardı. Eski çağların hikayelerini, Ay Tanrıçasının efsanelerini, Malaçar'ın ihanetini öğrendi Zefira. Öğrendikçe, anladı ki, kendi hikayesi çok daha büyük bir kaderin parçasıydı. 1000 yıl önce, dünya farklıydı. Tanrılar ve tanrıçalar, doğrudan insanlarla iletişim kuruyorlardı. Ay tanrıçası Selenara, en güçlülerinden biriydi. Gece, rüyalar, sezgi ve kadın enerjisinin koruyucusuydu. Kardeşi, güneş tanrısı Solarius ile birlikte, dünyada dengeyi sağlarlardı. Ama Malaçar, hırslı bir büyücüydü. Tanrıların gücünü kendine almak istiyordu. Selenara'ya yaklaştı, ona hizmet etmeyi vaat etti. Selenara, saf yüreklilikle onu kabul etti. Ama Malaçar, tanrıçayı ihanet etti. Kutsal ay kristalini çalmaya çalıştı. Kristal, ay tanrıçasının gücünün kaynağıydı. Eğer ele geçirilirse, sahibine sınırsız güç verirdi. Ama Selenara, kristali korumayı başardı. Malaçar'ı lanetledi ve onu gölgelerin dünyasına sürgün etti. Ancak lanet tam olarak işe yaramadı. Malaçar, gölgeler dünyasında yüzyıllar boyunca güç topladı ve sonunda geri dönüş yolu buldu. "Şimdi anlıyor musun?" demişti Celestia. Malaçar, yeniden ay kristalini ele geçirmeye çalışıyor. Senin köyünü yok etmesinin nedeni, orada yaşayan ay seçilmişlerini ortadan kaldırmaktı. Çünkü seçilmişler, kristali koruyabilen tek varlıklar. "Peki kristal nerede?" diye sormuştu Zefira. Ay tapınağında, dünyanın en yüksek dağının zirvesinde, ay ışığına en yakın yerde. Oraya ulaşmak çok zor. Ama sen hazır olduğunda, seni oraya götüreceğim. 3 yıl sonra, Zefira artık hazırdı. 17 yaşına basmıştı, ama ruhsal olarak çok daha olgundu. Bedeni çelikten güçlü, zihni kristal kadar berraktı. Ay ışığındaki gücünü tam anlamıyla kontrol edebiliyordu artık. Celestia, ona özel bir kılıç vermişti. Lunaris adında, ay metalinden dövülmüş, ay kristalinin bir parçasıyla güçlendirilmiş bir kılıç. Ay ışığı altında parlıyordu ve gölge yaratıklarına karşı en etkili silahtı. Bu kılıç, nesiller boyu ay savaşçıları tarafından kullanıldı, demişti Celestia. Şimdi senin. Ama unutma, gerçek güç kılıçta değil, onu kullanan kişidedir. Ve böylece, Zefira yolculuğuna başladı. Silverkeep Manastırı'ndan ayrıldığında, yanında sadece Lunaris, bir çanta erzak ve Celestia'nın verdiği bir harita vardı. Harita, Ay Tapınağı'na giden yolu gösteriyordu. Ama yol, tehlikelerle doluydu. İlk engel, karanlık ormandı. Malaçar'ın gölge yaratıklarının yuvası. Orman, sürekli bir karanlık içindeydi, güneş ışığı ağaçların arasından geçemiyordu. Sadece dolunay gecelerinde, ay ışığı ormanı aydınlatırdı. Zefira, dolunayı bekledi. Ormanın kenarında bir mağara buldu, orada kampa kurdu. Ateş yaktı, yemek pişirdi, silahlarını kontrol etti. Gece olduğunda, meditasyon yaptı. Ay tanrıçasıyla bağlantı kurdu. Selenara, beni duy, diye fısıldadı. Yolculuğuma başlıyorum. Bana güç ver, bana cesaret ver. Ailem için, köyüm için, tüm seçilmişler için. Malaçar'ı durduracağım. O anda, dolunay bulutların arasından çıktı. Gümüş ışık, Zefira'nın üzerine döküldü. İçinde tanıdık enerji yükselmeye başladı. Gözleri parladı, bir an için gümüş rengi aldı. Etrafındaki her şeyi net görebiliyordu artık. Ormanın sesleri, yaratıkların nefes alışları, rüzgarın fısıltıları. Hepsini duyabiliyordu. Ayağa kalktı, Lunaris'i kuşandı. Karanlık ormana doğru ilerledi. İlk adımda, ormanın atmosferi değişti. Hava daha soğuk, daha ağır hissedildi. Ağaçlar sanki canlıymış gibi, onu izliyormuş gibi duruyordu. Birkaç saat yürüdükten sonra, ilk gölge yaratığıyla karşılaştı.
3 metre boyunda, insansı ama tamamen gölgelerden oluşan bir varlık. Kırmızı parlayan gözleri vardı ve elinde karanlıktan yapılmış bir kılıç taşıyordu. Yaratık, korkunç bir çığlık atarak Zefira'ya saldırdı. Ama Zefira hazırdı. Lunaris'i çekti ve yaratığın saldırısını blokladı. Ay ışığı kılıca vurduğunda, parlak bir ışık saçtı. Gölge yaratığı, ışıktan rahatsız oldu, geriye çekildi. Zefira, bu fırsatı kaçırmadı. İleri atıldı, dönerek Lunaris'i savurdu. Kılıç, yaratığın gövdesini ikiye böldü. Yaratık, kulak tırmalayan bir çığlıkla birlikte buhar olup yok oldu. Birincisi, diye mırıldandı Zefira. Daha kaç tane var acaba? Cevabı, çok geçmeden buldu. Ormanın derinliklerinden, onlarca gölge yaratığı çıktı. Hepsi Zefira'yı çevrelediler. Genç savaşçı, derin bir nefes aldı. Lisa'nın öğrettiği stratejiyi hatırladı, sayıca fazla düşmanla karşılaştığında, paniğe kapılma. Sakin kal, onları teker teker etkisiz hale getir. Grubun liderini bul ve önce onu etkisiz hale getir. Zefira, gözlerini kısarak yaratıkları inceledi. Arkada, diğerlerinden daha büyük, daha güçlü görünen bir yaratık duruyordu. Diğerleri ona bakıyor, onun işaretini bekliyordu. Lider buydu. Hadi bakalım, dedi Zefira, savaş duruşu aldı. Lider yaratık, bir işaretle saldırı emri verdi. Diğer yaratıklar, dört bir yandan Zefira'ya hücum etti. Ama genç savaşçı, ne yapacağını biliyordu. Ay ışığının gücünü çağırdı, bedeni ışıkla kaplandı. Hızı 2 katına çıktı. İlk yaratığın saldırısından dönerek kaçtı, karşı saldırıyla onu yere serdi. İkincisiyle üçüncüsünün saldırılarını blokladı, sonra tek hamleyle ikisini birden yaraladı. Dördüncüsü arkadan saldırdı, ama Zefira onu hissetti. Son anda döndü, yaratığın kılıcını yakaladı ve onu diğer yaratıklara fırlattı. Savaş, birkaç dakika sürdü ama Zefira için sonsuz gibi hissedildi. Her hamlesi hesaplı, her vuruşu ölümcüldü. Lunaris, ay ışığında dans ederken, gölge yaratıklarını teker teker yok ediyordu. Sonunda, sadece lider yaratık kaldı. O, diğerlerinden daha zeki, daha dikkatli davrandı. Hemen saldırmadı. Zefira'yı inceledi, zayıflıklarını aramaya çalıştı. "Sen güçlüsün," dedi yaratık, derin ve tuhaf bir sesle. "Ama yeterince güçlü değilsin. Malaçar'ı durduramayacaksın. O, ebedidir. Sen ise, sadece bir ölümlüsün." "Belki," dedi Zefira. "Ama bu ölümlü, senin efendini durduracak. Ve seninle başlayacak." Lider yaratık, öfkeyle kükrediyerek saldırdı. Gücü, diğer yaratıklardan çok daha fazlaydı. Zefira'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ama Zefira, Delia'nın öğrettiği doğa büyüsünü kullandı. Etrafındaki ağaçları harekete geçirdi. Dallar, yaratığı yakaladı, tuttu. Zefira, bu fırsatla ileri atıldı. Lunaris'i iki eliyle kavradı, tüm gücüyle yaratığın kalbine sapladı. Ay ışığı, kılıçtan yaratığın içine aktı. Yaratık, son bir çığlık atarak parçalara ayrıldı ve yok oldu. Savaş bitmişti. Zefira, yere diz çöktü, derin nefes aldı. Bedeni yorgundu ama ruhu güçlüydü. İlk gerçek sınavı geçmişti. Karanlık ormanı geçtikten sonra, Zefira kendini geniş bir ovada buldu. Ova, sonsuza kadar uzanıyor gibiydi. Uzakta, dağlar görünüyordu. Haritaya göre, Ay Tapınağı o dağların en yükseğinin zirvesindeydi. Ama önce, eski bir şehre uğraması gerekiyordu. Lunaria diye anılan, kayıp bir uygarlığın başkenti. Celestia, ona bu şehirde önemli bir şey bulacağını söylemişti. "Lunaria'da, Ay Kütüphanesi var," demişti Celestia. "Orada, Ay Tanrıçasının eski bilgileri saklanıyor. Malaçar'ı nasıl yeneceğini öğrenmek istiyorsan, o bilgileri bulmalısın." Zefira, 3 gün boyunca ovada yürüdü. Yolda, çeşitli yaratıklarla karşılaştı, bazıları düşmancaydı, bazıları ilgisizdi. Bir keresinde, vahşi kurt sürüsüyle karşılaştı. Ama Delia'nın öğrettiği gibi, onlarla iletişim kurdu. Kurtlar, onu tanıdılar, ay seçilmişlerini hissedebildiler. Liderileri, yaşlı bir dişi kurt, Zefira'ya saygı gösterdi ve yolundan çekilmesine izin verdi. Başka bir seferde, göçebe bir kabile ile karşılaştı. Onlar, Steppe halkı diye biliniyorlardı. At üstünde yaşayan, ok atmada usta, özgür ruhlu insanlardı. Liderileri Kira, Zefira'yı misafir olarak karşıladı. "Ay savaşçısı," demişti Kira, Zefira'nın gümüş parlayan gözlerini görünce. "Yüzyıllar geçti, sonuncusunu görmeyeli. Hoş geldin, kardeş."
O gece, Steppe halkının kampında kaldı Zefira. Ateş başında, eski hikayeleri dinledi. Kira, ona atalarının efsanelerini anlattı. Bizim halkımız, bir zamanlar ay tanrıçasına tapınırdı, dedi Kira. Ama yüzyıllar önce, büyük bir felaket oldu. Kara yıldız düştü diye anılır. Gökyüzünden, karanlık bir yıldız düştü ve dünyayı sarstı. O günden sonra, tanrılar geri çekildi. Artık bize doğrudan konuşmuyorlar. Ama hala inancınızı koruyorsunuz, dedi Zefira. Evet, dedi Kira. Çünkü biliyoruz ki, tanrılar gitmedi. Sadece bekliyor. Doğru zaman geldiğinde, tekrar dönecekler. Ertesi sabah, Kira ona bir hediye verdi, özel bir okey. Bu, ay oku, dedi. Atalarımızdan kalma. Ay ışığıyla parlıyor ve hiç ıskalamıyor. Sadece gerçekten ihtiyaç duyduğunda kullan. Zefira, hediyeyi minnetle kabul etti. Steppe halkına veda etti ve yoluna devam etti. 2 gün sonra, Lunaria'nın kalıntılarına ulaştı. Şehir, yüzyıllar önce terk edilmişti. Ama hala ihtişamlıydı. Beyaz mermerden yapılmış binalar, ay ışığında parlıyordu. Caddeleri, mozaiklerle kaplıydı. Şehrin merkezinde, dev bir kütüphane yapısı yükseliyordu. Ay kütüphanesi, 7 katlı bir piramitti. Tepesinde, dev bir ay kristali vardı, ay tapınağındaki ana kristalin bir kopyası. Kristal, kütüphaneye enerji sağlıyordu ve bilgileri koruyordu. Zefira, kütüphaneye yaklaştığında, kapıda bir koruyucu bekliyordu. Ama normal bir koruyucu değil, taş bir golem. 3 metre boyunda, gümüş renkli taştan oyulmuş, ay ışığıyla çalışan bir yapay varlık. Dur, dedi golem, derin bir sesle. Ay kütüphanesi, sadece seçilmişlere açıktır. Kimsin sen? Ben Zefira, dedi genç savaşçı. Lumenvale köyünden, ay tanrıçasının seçilmişiyim. Malaçar'ı durdurmak için bilgiye ihtiyacım var. Golem, onu inceledi. Gözleri, daha doğrusu, gözlerinin olması gereken yerler parladı. Kanıtla, dedi. Zefira, elini kaldırdı. Ay ışığını çağırdı. Gücü, bedeninden taştı. Gümüş bir aura, onu kapladı. Golem, bunu gördü ve başını eğdi. Kabul edildin, dedi. Geç. Kütüphanenin kapıları, yavaşça açıldı. İçerisi, dışarıdan görünenden çok daha büyüktü, sanki içeride farklı bir boyut varmış gibi. Raflar, sonsuza kadar uzanıyor gibiydi. Binlerce, belki milyonlarca kitap, parşömen, tablet vardı. Nasıl bulacağım ihtiyacım olan bilgiyi, diye düşündü Zefira. O anda, bir ışık belirdi. Küçük, parlak, kelebek gibi uçan bir ışık. Zefira'ya yaklaştı, etrafında döndü. Merhaba, dedi ışık, tatlı bir sesle. Ben Lumina, bu kütüphanenin rehberiyim. Sana yardımcı olabilirim. Ne arıyorsun? Malaçar hakkında bilgi, dedi Zefira. Nasıl yenebileceğimi öğrenmem gerek. Ah, dedi Lumina. Karanlık büyücü. Evet, onun hakkında çok şey biliyoruz. Gel, seni doğru bölüme götüreyim. Lumina, Zefira'yı kütüphanenin derinliklerine götürdü. Koridorlardan geçtiler, merdivenleri çıktılar, sonunda özel bir odaya vardılar. Oda, karanlıktı, pencereler yoktu. Ama tavanda, yüzlerce küçük kristal vardı ve onlar, yıldızlar gibi ışıyordu. Odanın ortasında, büyük bir masa vardı. Masada, eski bir kitap duruyordu. Kapağı, siyah deridenmiş ve üzerinde gümüş harflerle yazılmıştı, Karanlığın Tarihi. Bu kitap, Malaçar'ın hikayesini anlatıyor, dedi Lumina. Ama sadece hikayesini değil, aynı zamanda zayıflıklarını da. Dikkatle oku. Zefira, kitabı açtı. Sayfalar, eski bir dilde yazılmıştı ama garip bir şekilde okuyabiliyordu, sanki kelimeler, zihniyle doğrudan konuşuyormuş gibi. Kitap, Malaçar'ın çocukluğundan başlıyordu. O, sıradan bir ailede doğmuştu. Ama çok genç yaşta, büyü yeteneği keşfedilmişti. Büyücü akademilerine gönderilmişti. Orada, hızla yükselmiş, en yetenekli öğrenci olmuştu. Ama Malaçar, asla tatmin olmazdı. Daha fazla güç istiyordu, daha fazla bilgi. Yasaklı büyüleri öğrenmeye başladı, karanlık büyüler, nekromansi, ruh bağlama. Öğretmenleri onu uyardı ama dinlemedi. Sonunda, akademiden kovuldu. Ama o, vazgeçmedi. Kendi başına çalışmaya devam etti. Yıllarca, eski kalıntıları araştırdı, karanlık varlıklarla anlaşmalar yaptı. Gücü arttı ama insanlığını kaybetti. Bir gün, ay tanrıçası Selenara'nın huzuruna çıktı. Ona hizmet etmek istediğini söyledi. Selenara, onun karanlık geçmişini biliyordu ama ikinci şans vermeye karar verdi.
Çünkü ay tanrıçası, affedici bir tanrıçaydı. Malaçar, yıllarca Selenara'ya hizmet etti. Ama aslında, fırsat kolluyordu. Ay kristalini inceledi, onun gücünü öğrendi. Ve sonunda, kristali çalma fırsatı buldu. O gece, Selenara uyurken, Malaçar tapınağa girdi. Kristale dokundu, gücünü almaya çalıştı. Ama kristal, onu reddetti. Çünkü kristal, saf olmayan kalplere kapılarını açmazdı. Selenara, ihaneti fark etti. Öfkelendi ama aynı zamanda üzüldü. Malaçar'ı lanetledi. Sen ki, güveni suistimal ettin, açgözlülüğe yenildin, karanlığı seçtin. Seni, gölgeler dünyasına sürgün ediyorum. Orada, sonsuza kadar karanlıkla yaşayacaksın. Sadece, eğer gerçekten pişman olursan, eğer içindeki ışığı bulursan, o zaman geri dönebilirsin. Ama Malaçar, pişman olmadı. Gölgeler dünyasında, daha da güçlendi. Karanlık varlıklarla ittifak kurdu. Yüzyıllar boyunca, geri dönüş yolu aradı. Ve sonunda, buldu. Kitap, devam etti, Malaçar'ı yenmenin tek yolu, onun gücünün kaynağını yok etmektir. O kaynak, karanlık kalbidir gölgeler dünyasının merkezinde saklanan, saf karanlıktan yapılmış bir kristal. Ama oraya ulaşmak imkansızdır. Çünkü gölgeler dünyası, ölümlülere kapalıdır. Zefira, okuduklarını sindirmeye çalıştı. Eğer karanlık kalbi yok etmesi gerekiyorsa, o zaman gölgeler dünyasına gitmeliydi. Ama nasıl? Kitabın son sayfasında, bir not vardı, bir yol var, Ay Tapınağı'nda, boyutlar arası portal. O portal, gölgeler dünyasına açılabilir. Ama tehlikelidir. Çünkü portalı açmak, büyük bir enerji gerektirir. Ve Ay seçilmişlerinden biri, kendini feda etmelidir. Zefira'nın kalbi, bu okuduklarında daraldı. Kendini feda mı? Bu, ölmek anlamına mı geliyordu? Lumina, dedi. Bu doğru mu? Malaçar'ı yenmek için, birinin ölmesi mi gerekiyor? Işık kelebeği, üzgün bir şekilde parladı. Korkarım öyle, dedi. Ama belki başka bir yol vardır. Kütüphanede daha fazla araştırabilirsin. Zefira, saatlerce kütüphanede kaldı. Yüzlerce kitap okudu, parşömenleri inceledi. Ama her yerde aynı şey yazıyordu: Malaçar'ı yenmenin tek yolu, karanlık kalbi yok etmekti. Ve bunun için, bir seçilmişin feda olması gerekiyordu. Gece olduğunda, Zefira kütüphaneden çıktı. Zihninde çok şey vardı. Düşüncelerini düzenlemek için, şehrin merkezine gitti. Orada, eski bir çeşme vardı. Çeşme, hala çalışıyordu sanki zamandan etkilenmemiş gibi. Su, berrak ve tatlıydı. Zefira, çeşmenin kenarında oturdu, elini suya daldırdı. Ay ışığı, suya yansıyordu. O anda, suda bir görüntü belirdi. Annesi Morvenna'nın yüzü. "Anne," diye fısıldadı Zefira. Görüntü, daha netleşti. Morvenna, gülümsüyordu. "Kızım," dedi. "Seni gördüğüme çok mutluyum. Nasılsın?" "Anne, bu gerçek mi? Sen hayatta mısın?" "Hayır, tatlım," dedi Morvenna. "Ben öldüm. Ama ruhum, Ay Tanrıçasının yanında. O beni kabul etti. Şimdi, buradan seni izliyorum." "Anne, ne yapmalıyım?" dedi Zefira, gözleri yaşlarla doldu. "Malaçar'ı yenmek için, kendimi feda etmem gerekiyor. Ama hazır değilim. Ölmek istemiyorum." Morvenna, sevgiyle baktı. "Kimse ölmek istemez, tatlım. Ama bazen, başkalarını kurtarmak için kendimizi feda etmeliyiz. Baban, köyü korumak için kendini feda etti. Ben, seni ve diğerlerini korumak için feda ettim kendimi. Şimdi, sıra sende. Ama adil değil bu," dedi Zefira. "Neden ben? Neden biz? Neden tanrılar, kendileri çözmüyor bu sorunu?" "Çünkü bu, sizin mücadeleniz," dedi Morvenna. "Tanrılar, size güç verebilir, rehberlik edebilir. Ama sonunda, seçim sizin. Özgür irade, en büyük armağan. Ama aynı zamanda, en büyük sorumluluk." "Anlamıyorum," dedi Zefira. "Zamanla anlayacaksın," dedi Morvenna. "Ama şunu bil ki, ne seçersen seç, ben seninle gurur duyuyorum. Ve hep seninle olacağım, kalbinde." Görüntü, yavaşça yok oldu. Zefira, çeşmenin başında, uzun süre oturdu. İçinde, çelişkili duygular vardı. Öfke, korku, kararlılık, üzüntü. Sonunda, ayağa kalktı. "Tamam," dedi, kendine. "Eğer feda olmalıyım, öyle olsun. Ama önce, Malaçar'ın yenildiğinden emin olmalıyım. Boşuna ölmeyeceğim." Lunarya'dan ayrıldıktan sonra, Zefira dağlara doğru yola çıktı.
Haritaya göre, Ay Tapınağı, Everest'ten bile daha yüksek bir dağın zirvesindeydi. Dağın adı, Selenar Zirvesi'ydi. Yolculuk, günler sürdü. Arazi, gittikçe zorlaşıyordu. Düz ovalardan, tepelere çıktılar. Sonra dağ etekleri başladı. Ağaçlar, gittikçe seyrekleşti. Hava, gittikçe soğudu. Zefira, Celestia'nın verdiği özel pelerini giydi. Pelerin, ay ışığından dokunmuştu ve taşıyıcısını soğuktan koruyordu. Ama yine de, ilerlemek zordu. Bir gün, kar fırtınasıyla karşılaştı. Fırtına o kadar şiddetliydi ki, 2 metre ötesini göremiyordu. Yolunu kaybetme tehlikesi vardı. Ama Delia'nın öğrettiği gibi, doğayla bağlantı kurdu. Rüzgarın sesini dinledi, kar tanelerinin hareketini hissetti. Ve doğru yolu buldu. Başka bir gün, dev bir yaratıkla karşılaştı. Yeti dağların efsanevi koruyucusu. 3 metre boyunda, beyaz tüylerle kaplı, güçlü kolları olan bir yaratık. Normal şartlarda, yetiler insan yemiyor olsaydı. Ama bu yeti, farklıydı. Gözleri, bulanıktı. Sanki büyülenmiş gibiydi. Malaçar'ın etkisi altında olduğu açıktı. "Üzgünüm," dedi Zefira. "Ama yoluma devam etmeliyim." Yeti, kükreyerek saldırdı. Ama Zefira, artık tecrübeliydi. Yaratığın hareketlerini tahmin etti. Saldırılarından kaçındı. Sonra, Lunaris'i kullanarak yaratığı yaraladı, öldürmedi, sadece etkisiz hale getirdi. Yaratık yere düştüğünde, Zefira ona yaklaştı. Elini Yeti'nin alnına koydu. Ay ışığını çağırdı, şifa enerjisi gönderdi. Büyünün etkisi, yavaşça dağıldı. Yeti'nin gözleri, berraklaştı. Yaratık, Zefira'ya baktı. Anlayışlı bir bakış vardı gözlerinde. Başını eğdi, bir teşekkür işareti. Sonra, ayağa kalktı ve dağların derinliklerine geri döndü. Günler geçti, Zefira yükselmeye devam etti. Artık, neredeyse ağaç yoktu. Sadece kar, buz ve kayalar vardı. Hava o kadar inceydi ki, her nefes almak zordu. Ama devam etti. Sonunda, bir gün, bir plato gördü. Platonun ortasında, antik bir yapı vardı. Ay Tapınağı. Görkemli, muhteşem, efsanevi bir yer. Tapınak, beyaz mermerden yapılmıştı. 7 sütun, gökyüzüne yükseliyordu. Sütunların arasında, dev bir ay kristali asılıydı. Kristal, gümüş ışık saçıyordu ve tüm bölgeyi aydınlatıyordu. Zefira, tapınağa yaklaştı. Kapıda, bir koruyucu duruyordu. Ama Lumina'dakinden farklıydı. Bu, gerçek bir kişiydi, yaşlı bir kadın, beyaz saçlı, bilge gözlü. "Hoş geldin, Zefira," dedi kadın. "Ben Serafina. Ay Tapınağı'nın koruyucusuyum. Seni bekliyordum. Beni tanıyor musun?" diye şaştı Zefira. "Elbette," dedi Serafina. "Baş rahibe Celestia, geldiğini haber verdi. Ve Ay Tanrıçası, senin hakkında bana rüyalarda göründü. Sen, seçilmişsin. Son umut." "Son umut mu?" dedi Zefira. "Başkaları yok mu?" Serafina, üzgün bir ifadeyle başını salladı. "Vardı. Ama Malaçar, hepsini buldu ve öldürdü. Sen, tek kalan ay savaşçısısın. Eğer başarısız olursan, dünya karanlığa gömülecek." Bu bilgi, Zefira'nın omuzlarına ağır bir yük gibi çöktü. Ama vazgeçmedi. "Ne yapmam gerekiyor?" "İçeri gel," dedi Serafina. "Sana her şeyi anlatayım." Tapınağın içi, dışından da daha etkileyiciydi. Duvarlar, ay ışığıyla parlıyordu. Yerde, karmaşık desenler vardı, eski sembollerin kombinasyonu. Tavandan, kristal avizeler sarkıyordu. Tapınağın merkezinde, bir sunak vardı. Sunağın üstünde, boyutlar arası portalın kontrolü vardı, karmaşık bir mekanizma, kristallerden ve metalden yapılmış. "Bu portal, gölgeler dünyasına açılabilir," dedi Serafina. "Ama açmak için, büyük bir enerji gerekiyor. Sadece ay seçilmişlerinin gücü yeterli. Ve birinin kendini feda etmesi," dedi Zefira, sessizce. Serafina, ona baktı. "Evet, okuduğunu görüyorum. Ama Zefira, sana bir şey söylemem lazım. Kitaplarda yazan, tam olarak doğru değil. Ne demek istiyorsun?" "Feda, mutlaka ölüm demek değil," dedi Serafina. "Ama bir dönüşüm demek. Sen, portala girerken, tüm enerjini vermelisin. Bu, bedenini zayıflatacak, belki yıllarca toparlanamayabilirsin. Ama ölmeyeceksin. Sadece, değişeceksin." "Ne tür bir değişim?" "Bilmiyorum," dedi Serafina, dürüstçe. "Her seçilmiş farklı. Bazıları, fiziksel güçlerini kaybetti ama büyüleri güçlendi. Bazıları, ölümsüz oldu ama insanlıklarını kaybetti. Bazıları, tamamen farklı varlıklara dönüştü.
Zefira, düşündü. Belirsizlik, ölümden daha korkutucuydu belki. Ama seçeneği yoktu. Hazırım, dedi. Ne zaman başlayabiliriz? Dolunayı beklememiz lazım, dedi Serafina. O zaman, enerjin en güçlü olacak. Ve portalı açma şansımız en yüksek. Ne kadar kaldı? 2 gün. O 2 gün, Zefira için hazırlık dönemi oldu. Serafina, ona özel teknikler öğretti, nasıl enerjisini kontrol edeceğini, nasıl portala yönlendireceğini. Meditasyon yaptılar, dua ettiler. İkinci gecenin sonunda, Serafina ona dedi ki, yarın, büyük gün. Ama sana son bir seçenek sunmak istiyorum. Ne seçeneği? Gitmeyebilirsin, dedi Serafina. Buradan, güvenli bir yere kaçabilirsin. Hayatını yaşayabilirsin. Malaçar, belki yüzyıllar sonra güç kazanacak. O zaman, başka biri durduracak onu. Ama ya kimse durduramaz, dedi Zefira. Ya Malaçar, şimdi durdurulmalıysa? O zaman, dünya karanlığa gömülür, dedi Serafina. Ama bu, senin sorumluluğun değil. Sen, zaten yeterince fedakarlık yaptın. Zefira, uzun süre düşündü. Belki Serafina haklıydı. Belki kaçmalıydı, hayatını yaşamalıydı. Anne ve babasını zaten kaybetmişti. Daha ne kadar fedakarlık yapmalıydı? Ama sonra, aklına köyü geldi. Yanık evler, ölü insanlar, çocukların çığlıkları. Eğer Malaçar durdurulmazsa, başka köylerde aynı akıbeti paylaşacaktı. Hayır, dedi Zefira, kararlılıkla. Gitmiyorum, görevimi tamamlayacağım. Malaçar'ı durduracağım. Ne pahasına olursa olsun. Serafina, gülümsedi. Biliyordum böyle söyleyeceğini. Cesaretinden gurur duyuyorum, çocuğum. Ertesi gün, dolunay geldi. Ay, tam tepedeydi, bütün görkemiyle parlıyordu. Zefira, tapınağın merkezinde durdu. Serafina, sunak başındaydı, hazırlıkları kontrol ediyordu. Hazır mısın, diye sordu. Evet, dedi Zefira. O zaman başlayalım. Serafina, eski bir dilde şarkı söylemeye başladı. Sözler, havayı titretti. Sunak, ışımaya başladı. Kristaller, enerjisini açığa çıkardı. Zefira, ay ışığını çağırdı. Bedeni, parlamaya başladı. Gücü, sunağa aktı. Portal, yavaşça açılmaya başladı, önce küçük bir çatlak, sonra büyüyen bir geçit. Ama birden, bir şey ters gitti. Tapınağın dışından, korkunç bir çığlık geldi. Serafina'nın yüzü sarararak baktı. Hayır, dedi. Malaçar, bizi buldu. Tapınağın kapıları, gümbürtüyle açıldı. Yüzlerce gölge yaratığı içeri doluştu. Ve arkalarında, o vardı Malaçar. Gerçek bedeniyle değil, ama bir gölge projeksiyonu olarak. Yine de, varlığı tek başına yeterliydi, hava, soğudu, ışık azaldı. Sonunda, dedi Malaçar, derin ve yankılı bir sesle. Sonunda seni buldum, küçük savaşçı. Sen, son engelsim. Seni yok ettiğimde, ay kristali benim olacak ve dünya, karanlığa gömülecek. Zefira, Lunaris'i çekti. Bunu yapacağını sanmıyorum. Çünkü seni yenmeyi öğrendim. Ve bugün, seninle birlikte karanlık kalbi de yok edeceğim. Malaçar, kahkaha attı. Karanlık kalbi mi? Ahahaha, sen aptalsın, küçük kız. Karanlık kalp, imha edilemez. O, karanlığın ta kendisi. Sonsuz, ebedi, yenilmez. Her şey yenilebilir, dedi Zefira. Senin de göreceğin gibi. Serafina, Zefira'ya baktı. Git, dedi. Portalı açık tutacağım. Sen, gölgeler dünyasına geç ve karanlık kalbi yok et. Ben, burada Malaçar'ı oyalarım. Ama sen, benim için endişelenme, dedi Serafina. Ben yaşlıyım, uzun bir ömür yaşadım. Ama senin hala yapacaklar çok şey var, git. Zefira, son bir kez Serafina'ya baktı. Sonra, kararlılıkla portala doğru koştu. Gölge yaratıkları onu durdurmaya çalıştı ama Serafina, güçlü bir büyü attı ve yaratıkları geri itti. Malaçar, öfkeyle bağırdı ve Zefira'ya doğru bir karanlık ışın fırlattı. Ama Zefira çevikti. Işından kaçındı ve portala atladı. Portal, onu yuttu. Bir an, her şey karanlıktı. Sonra, farklı bir yerde buldu kendini. Gölgeler dünyası. Burası, Zefira'nın hayal ettiğinden çok daha garip bir yerdi. Yer ve gökyüzü yoktu ya da her ikisi de aynı şeydi. Gri, sisli bir boşluk, sonsuza kadar uzanıyordu. Garip gölgeler, etrafta dolaşıyordu, bazıları insansı, bazıları hayvan biçiminde, bazıları tanımlanamaz şekillerde. Karanlık kalp nerede, diye düşündü Zefira. O anda, bir ses duydu, bir fısıltı, zihninin içinden. Merkez, git merkeze. Zefira, sese güvendi.
Bir yön seçti ve yürümeye başladı. Yürürken, garip görüntüler gördü. Geçmişten sahneler annesi, babası, köyü. Ama hepsi bozulmuş, çarpıtılmış halleriyle. Sanki karanlık, acı anılarını besleniyormuş gibi. Hayır, dedi Zefira kendine. Bunlar gerçek değil. Sadece illüzyonlar. Yürümeye devam etti. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyordu. Dakikalar mı, saatler mi, günler mi? Burada zaman, normal şekilde akmıyordu. Sonunda, bir yapı gördü. Dev, siyah bir kale. Kalenin ortasında, bir kule yükseliyordu. Ve kulenin tepesinde, kırmızı bir ışık parlıyordu. Karanlık kalp, diye fısıldadı Zefira. Kaleye yaklaştı. Kapılar açıktı sanki onu bekliyorlarmış gibi. İçeri girdi. Koridorlar, karanlıktı. Ama Zefira, ay ışığını çağırdı. Bedeni parladı ve karanlığı dağıttı. Koridorlarda, koruyucular vardı büyük, zırhlı gölge savaşçıları. Ama Zefira, artık ustalaşmıştı. Onlarla teker teker savaştı ve yendi. Lunaris, parladıkça parlıyordu. Her vuruşu ölümcüldü. Sonunda, kuleye ulaştı. Merdivenleri çıktı. En üst kata vardığında, büyük bir oda buldu. Odanın ortasında, bir altlık üzerinde, karanlık kalp duruyordu. Kalp, gerçekten bir kalp gibiydi atan, yaşayan, korkunç bir organ. Ama beden sıvısı yerine, saf karanlık pompalıyordu. Odayı, uğursuz bir enerji dolduruyordu. Zefira, kalbine yaklaştı. Lunaris'i kaldırdı. Bu işte bitiyor, dedi. Ama o anda, bir ses duydu. Dur, döndü. Orada, bir figür duruyordu. Genç bir adam, siyah pelerin giymişti. Yüzü, garip bir şekilde tanıdık geldi. Kim sensin, diye sordu Zefira. Ben, dedi figür, Malaçar'ın geçmiş hali. Karanlığa düşmeden önceki hali. Zefira şaşırdı. Ne demek istiyorsun? Karanlık kalp, Malaçar'ın eski benliğini içinde tutar, dedi figür. O, beni buraya hapsetti. Çünkü ben, onun vicdanıydım. Pişmanlığıydım, ışığıydım. Beni ortadan kaldırınca, tamamen karanlığa gömüldü. O zaman, sen yardım edebilir misin? Evet, dedi figür. Ama bunun bir bedeli var. Eğer karanlık kalbi yok edersen, ben de yok olacağım. Çünkü ben, onun bir parçasıyım. Ama eğer bana izin verirsen, seni durduracağım. Zefira, düşündü. Bu, bir ikilem miydi? Yoksa bir test mi? Bana gerçeği söyle, dedi Zefira. Sen gerçekten Malaçar'ın iyi tarafı mısın? Yoksa başka bir hilesi mi? Figür, üzgün bir şekilde gülümsedi. Akıllısın. Evet, belki de bir hileyim. Belki Malaçar beni yarattı, seni durdurmak için. Ama aynı zamanda, belki gerçeğim. Belki içinde hala iyilik var. Ve belki sen, onu kurtarabilirsin. Malaçar'ımı kurtarayım, dedi Zefira, şaşkınlıkla. O, benim köyümü yok etti. Annem ve babamı öldürdü. Binlerce masum insanın kanını döktü. Neden onu kurtarayım? Çünkü, dedi figür, intikam, karanlığın silahıdır. Merhamet, ışığın silahı. Sen, ışığın savaşçısısın, değil mi? O zaman, seçimini yap. Zefira, uzun süre düşündü. Celesta'nın sözlerini hatırladı, gerçek güç, affetmekte. Annesinin son sözlerini hatırladı, nefret, seni karanlığa götürür. Derin bir nefes aldı. Sonra, Lunaris'i indirdi. Tamam, dedi. Malaçar'ı kurtarmaya çalışacağım. Ama nasıl? Figür, gülümsedi bu sefer gerçek bir gülümseme. Karanlık kalbi yok etme. Onu dönüştür. İçine ışık pompala. Ay tanrıçasının gücünü kullan. Karanlığı ışığa çevir. Bu mümkün mü? Bilmiyorum, dedi figür, dürüstçe. Hiç denenmedi. Ama sen, bir denemeye değersin. Zefira, karanlık kalbe yaklaştı. Elini uzattı, kalbine dokundu. Kalp, buz gibiydi, öldürücü bir soğukluk. Ama Zefira, geri çekilmedi. Ay ışığını çağırdı. Tüm gücünü topladı. Celestia'nın öğrettiği tekniği uyguladı. Selenara, beni duy. İhtiyacım var. Karanlığı ışığa çevir. Kayıp bir ruhu kurtar. Ay ışığı, bedeninden aktı. Elinden, kalbe geçti. Önce, hiçbir şey olmadı. Sonra, kalp atmaya başladı daha hızlı, daha güçlü. Karanlık ve ışık, içinde çarpıştı. Bir patlama oldu. Zefira, geriye fırladı. Etrafı, kör edici bir ışık kapladı. Sonra, sessizlik. Gözlerini açtığında, farklı bir yerdeydi. Hala gölgeler dünyasında ama ortam değişmişti. Artık, gri ve sisli değildi. Pembe ve mor tonlarda, alacakaranlık bir yer olmuştu. Yıldızlar gibi küçük ışıklar, etrafta uçuşuyordu.
Ve karşısında, Malaçar duruyordu. Ama gölge versiyonu değil gerçek bedeniyle. Genç görünüyordu, belki 30 yaşlarında. Saçları siyah, gözleri mavi, yüzü yorgundu. "Başardın," dedi Malaçar, şaşkınlıkla. "Karanlık kalbi dönüştürdün. Beni kurtardın." Zefira, ayağa kalktı. "Serbest misin şimdi?" "Evet," dedi Malaçar. "Lanetten özgürüm. İlk kez, yüzyıllardır, zihnim net. Yaptığım her şeyi hatırlıyorum. Ve çok pişmanım." Gözlerinden yaşlar süzüldü. "Çok insana acı verdim. Çok hayatı mahvettim. Affedilemez." "Belki," dedi Zefira. "Ama sen, değişebilirsin. Hatalarını telafi edebilirsin." "Nasıl?" dedi Malaçar. "Ben, bir canavardım." "Evet, öyleydin," dedi Zefira. "Ama artık değilsin. Artık seçim yapabilirsin. İyi bir insan olmayı seçebilirsin." Malaçar, ona baktı. İlk kez, bir umut ışığı gördü gözlerinde. "Teşekkür ederim," dedi. Sen bana ikinci bir şans verdin. Bunu hak etmediğim halde. Herkes ikinci bir şans hak eder," dedi Zefira. Ay tanrıçası da öyle öğretti. O anda, çevrelerinde portal açıldı. Gerçek dünyaya geri dönüş kapısı. Zefira ve Malaçar, birlikte portala girdiler. Ay tapınağına geri döndüklerinde, savaş hala devam ediyordu. Ama Malaçar'ın geri dönmesiyle birlikte, gölge yaratıkları kontrol kaybetti. Çünkü onlar, Malaçar'ın karanlık enerjisiyle bağlıydılar. Karanlık dönüştüğünde, onlar da dönüştüler. Yaratıklar, gölgeler olmaktan çıktılar. Bazıları, insan haline geldiği yüzyıllar önce Malaçar tarafından lanetlenmiş, artık özgürleşmiş insanlar. Bazıları, doğaya geri döndü rüzgar, su, toprak. Serafina, şaşkınlıkla olanlara baktı. Nasıl yaptın bunu?" "Celestia'nın öğrettiği gibi," dedi Zefira. "Karanlığı ışığa çevirdim." Malaçar, Serafina'ya döndü. "Rahibe, biliyorum ki, sana ve diğerlerine çok acı verdim. Affedilemezim. Ama eğer izin verirsen, hayatımın geri kalanını telafi etmeye adamak istiyorum." Serafina, uzun süre ona baktı. Sonra, başını salladı. "Ay tanrıçası merhamet sahibidir. Eğer o seni affettiyse, ben de affederim. Ama dikkatli ol. Bir daha karanlığa dönersen, bu sefer ikinci şans olmaz." "Anladım," dedi Malaçar. "Ve söz veriyorum, bir daha karanlığa dönmeyeceğim." Savaş bittikten sonra, Zefira tapınakta birkaç gün kaldı. Bedeni yorgundu, karanlık kalbi dönüştürme işlemi, onu çok zorlamıştı. Ama ruhu dinçti. Görevini tamamlamıştı. Serafina, ona şifa verdi. "Sen olağanüstü bir şey başardın," dedi. "Çoğu savaşçı, karanlığı yok etmeyi seçerdi. Ama sen, onu dönüştürmeyi seçtin. Bu, gerçek güçtür." Bir gün, Celestia tapınağa geldi. Zefira'yı görünce gülümsedi. "Gurur duyuyorum, çocuğum," dedi. "Beklenilenden daha iyisini yaptın. Ama benim amacım, Malaçar'ı öldürmekti," dedi Zefira. "Kendimi feda edecektim. Ama yapmadım. Bu doğru muydu?" "Doğru ve yanlış her zaman net değildir," dedi Celestia. "Ama kalbini dinledin ve merhamet gösterdin. Bu her zaman doğrudur." Malaçar, tapınakta kalmaya karar verdi. Serafina ve diğer rahipelerle birlikte çalışacak, dünyadaki karanlığı temizlemeye yardım edecekti. Zefira ise, geri dönmeye karar verdi köyüne, Lumenvale. "Köyümü yeniden inşa edeceğim," dedi. "Ve orada, yeni bir yaşam başlangıcım." Yolculuk, giderkenki kadar uzun sürmedi. Çünkü Selenar zirvesinden, özel bir portal vardı, Ay tanrıçasının hediyesi. Portal, Zefira'yı doğrudan Kara Orman'ın kenarına götürdü. Lumenvale vardığında, köy hala harabeydi. Ama bazı köylüler geri dönmüştü. Yaşlı bir kadın, Zefira'yı gördüğünde ağladı. "Morvenna'nın kızı, geri döndün." Haber hızla yayıldı. İnsanlar toplandı. Zefira, onlara hikayesini anlattı, Malaçar'la savaşını, karanlık kalbi dönüştürdüğünü, artık güvende olduklarını. İnsanlar, sevinçle bağırdılar. O gece, büyük bir kutlama yaptılar. Ateş yaktılar, dans ettiler, şarkılar söylediler. İlk kez, yıllardır, köyde mutluluk vardı. Ertesi günler, yeniden inşa dönemi başladı. Zefira, elinden geleni yaptı. Evler kurdu, tarlalar ekti, köyün savunmasını güçlendirdi. Ay tapınağından gelen diğer rahipeler de yardım etti. Aylar geçti. Köy, yavaşça eski haline döndü. Hatta daha iyi oldu çünkü artık, karanlıktan korkmaları gerekmiyordu. Bir gün, Zefira ormanın kenarında meditasyon yaparken, bir ziyaretçi geldi. Malaçar'dı.
Ama artık eskisi gibi korkutucu değildi. Sadece yorgun, pişman bir adam. Merhaba, dedi Malaçar. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Hayır, dedi Zefira. Hoş geldin. Ne var? Geldim çünkü, dedi Malaçar, sana bir şey borçluyum. Köyünü yok ettim. Ailen öldü. Bunu telafi edemem. Ama en azından, yardım edebilirim. Nasıl? Büyü kullanarak, dedi Malaçar. Eski bilgim var. Köyünüzü korumak için, özel bir kalkan oluşturabilirim. Böylece, bir daha karanlık güçler saldıramaz. Zefira, düşündü. Malaçar'ın niyeti samimi görünüyordu. Tamam, dedi. Ama bir şartla. Sen de burada kalacaksın. Köyümüze katılacaksın. Ve insanlara göstereceğin ki, gerçekten değiştin. Malaçar, şaşırdı. Ama ben, canavar bir adamım. İnsanlar benden korkacak. Başlangıçta, evet, dedi Zefira. Ama zamanla, güvenlerini kazanacaksın. Tıpkı benim gibi. Ve böyle oldu. Malaçar, köyde kaldı. İlk başta, insanlar ondan çekindiler. Ama Zefira, onlara Malaçar'ın değiştiğini anlattı. Yavaş yavaş, insanlar ona şans verdiler. Malaçar, elinden geleni yaptı. Köylülere büyü öğretti, şifa büyüsü, koruma büyüsü. Tarlalara bereket getirdi. Köyü güçlendirdi. Ve en önemlisi, her fırsatta özür diledi. Yıllar geçti. Zefira, 25 yaşına bastı. Artık deneyimli bir liderdi. Köy, onun sayesinde gelişmişti. Çevredeki diğer köylerle ittifaklar kurmuştu. Bölgede barış vardı. Bir dolunay gecesi, Zefira tapınağa gitti, köyün merkezindeki eski taş çember. Orada, ay tanrıçasına dua etti. Selenara, teşekkür ederim. Bana güç verdin, cesaret verdin. Beni doğru yola götürdün. Şimdi, barış içindeyim. O anda, ay ışığı daha güçlü parladı. Sanki ay tanrıçası, onu duymuş gibiydi. Zefira, içinde sıcak bir his duydu. Sonra, bir ses geldi, yumuşak, kadınsı, sevgi dolu. Zefira, kızım, seninle gurur duyuyorum. Sen, karanlığı ışığa çevirdin. Nefreti merhamete dönüştürdün. Bu en büyük zaferdir. Ve artık, sana son bir hediyem var. Ne hediyesi? Uzun ömür, dedi ses. Sen, yüzyıllar yaşayacaksın. Ama yaşlanmayacaksın. Çünkü sen, artık sadece bir insan değilsin. Sen, ay tanrıçasının seçilmişisin. Ve görevin, dünyayı korumak. Gelecek nesillere rehberlik etmek. Ama yalnız olmak istemiyorum, dedi Zefira. Yalnız olmayacaksın, dedi ses. Etrafında sevdiklerin olacak. Ve ben, hep seninle olacağım. İşte, ay ışığı yavaşça soldu. Ses kayboldu. Ama Zefira, içinde farklı bir şey hissetti. Daha güçlü, daha huzurlu, daha tamamlanmış. O geceden sonra, hayatı devam etti. Ama artık, normal bir hayat değildi. Zefira, bölgenin koruyucusu oldu. Tehlike geldiğinde, o davranırdı. İnsanlar arasında anlaşmazlık olduğunda, o arabuluculuk yapardı. Karanlık güçler tehdit ettiğinde, o savaşırdı. Ve Malaçar, onun sadık müttefiki oldu. İkisi, birlikte çalıştılar. Geçmişte düşman oldukları gerçeğini asla unutmadılar. Ama şimdi, arkadaştılar. Hatta zamanla, daha fazlası. Yıllar sonra, bir dolunay gecesi, Malaçar Zefira'ya özel bir şey sordu. Zefira, dedi, ben biliyorum ki, sana çok acı verdim. Ve hiçbir zaman tam olarak telafi edemeyeceğim. Ama seninle kalan hayatımı geçirmek istiyorum. Eğer beni kabul edersen, benimle evlenir misin? Zefira, şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Ama içini dinlediğinde, cevabı biliyordu. Evet, dedi. Seninle evleneceğim. Ve böylece, ay ışığı altında, iki eski düşman, eş oldu. Düğünleri, tüm bölgeden insanların katıldığı büyük bir kutlama oldu. Ay tanrıçası da, gökten kutsamasını gönderdi. Zefira ve Malaçar, mutlu bir hayat sürdüler. Çocukları oldu 3 kız, 2 erkek. Her biri, özel yeteneklere sahipti. Ay tanrıçasının kutsaması taşıyordu. Çocuklar büyüdükçe, Zefira onlara her şeyi öğretti, savaş sanatlarını, büyüyü, merhamet ve adaleti. Malaçar da, kendi bilgilerini paylaştı. Ama aynı zamanda, onlara en önemli dersi verdi, güç, sorumluluk getirir. Ve en büyük güç, affetmektir. Yıllar 10 yıllara dönüştü. 10 yıllar yüzyıllara. Zefira ve Malaçar, yaşlanmadılar ay tanrıçasının hediyesi sayesinde. Ama çevreleri değişti. Nesiller geldi, geçti. Köy, kasabaya dönüştü. Kasaba, şehir oldu. Ama Zefira ve Malaçar, hep oradaydılar.
koruyucu, rehber, öğretmen olarak. İnsanlar, onları efsanevi figürler olarak gördüler. Ay savaşçısı ve ışığa dönen karanlık diye anıldılar. Ve her dolunay gecesi, ikisi birlikte tapınağa giderlerdi. Orada, ay tanrıçasına teşekkür ederlerdi. Geçmişi hatırlarlardı. Geleceği planlar vardı. Çünkü biliyorlardı ki, hikaye bitmemişti. Yeni zorluklar gelecekti, yeni tehditler. Ama onlar hazırdılar. Birlikte, her şeyin üstesinden gelebileceklerdi. Ay ışığı, onları aydınlatmaya devam edecekti. Sonsuza kadar. Son.